Şimdi ben Ayça'ya bir soru sormak istiyorum. Ayça çok kısa geçtin ama şöyle diyeyim, yani keramik yapımı bir kültürel gelişimin ölçüsü müdür? Ne dedi? Yani benim de hatırlayabildiğim kadar hani Çin bölgesini bırakalım, oradaki tarihlemelerde sorunlar var. Sibirya bölgesinde, yani Türklerin ana yurdu coğrafyasında seramik yapımının tarihi, yani milattan önce 11. binlerde diye ben biliyorum. Kültürel bir gelişimin ölçüsü müdür? Yani. Tabii ki, yani Transbaykal'daki... Ve neden? Öyleyse neden? Tabii Transbaykal'da en geç günümüzden önce 12.000'e tarihleniyor. Hatta bir örneğini görmüş çalışmıştık Rusya'dayken. Neolitik kültürün başlaması zaten buna en güzel bir örnek. Yani biz Neolitik kültürü neden örneğin tarımla başlatıyoruz bu taraflarda? Orada neden keramik kapla başlatıyoruz? Çünkü doğanın düzeninden ayrılmaya başlıyor artık insan. Yani bir keramik kabı sizin yapmanız, ateşte eti pişirip yemenizden artık biraz daha farklılaşıyor. Siz bir şeyleri toplamaya başlıyorsunuz, pişirim teknikleri üretmeye başlıyorsunuz. Kültür böyle oluşmaya başlıyor zaten. Ve tabii ki keramiklerin ortaya çıkışı da tıpkı tarımın ortaya çıkması gibi, yerleşik hayatın ortaya çıkması gibi kültürü başlatan bir unsur. Kısaca. Yemek kültürünün kaplarla ilgilidir diyebiliyoruz değil mi? Yani yemek kültürünün önemi kaplarla ilgili midir? Mesela Sibirya'da, hatta bu Xianyangdong'daki kapların da 2019'daki bir makaleydi galiba, siz de hatırlarsınız. Bu son Younger Dryas'tan insanların sağ çıkmasını bu keramik kaplara bağlamışlardı aslında. Sibirya'da bütün yemekler haşlama. Hani bir ateşte pişirme şeklinde fazla bir şey yiyemezsiniz. Sizi de sıcak tutacak. O yemek de sıcak kalacak. Zaten bu yuvarlak... Proteine ihtiyacımız var tabii bol bol. Yuvarlak dik de aslında dikkat ederseniz hani tek başına ayakta duramaz değil mi? Düz bir yere koyduğumuzda durmaz. Bu ocakta közün üzerine konuyor ve közün ısısı zaten hani biraz insanın zihninde de canlı, bir tencereye baktığınızda nasıl görürsünüz? Bir devir daim vardır sıcak soğuk arasında. Bunu sağlıyor. Ve mesela bizim en önemli buluntu grubumuz bir tane de kemikten kaşıklar. Keşke resmini koysaydık. Yani bu kemik kaplar ve bizim kaşıklarımız. Yemek kültürü, haşlama yemek kültürü. İşte bugün hala Rusların Sibirya'nın o kaşarları lapa. Yani evet. Adamlar sabah ısınmak için önce o lapayı yiyip güne başlıyor. Kaşık, bu Selim Hoca'nın paylaştığı kaşık mı acaba? Tabii. Bildiğimiz bir kaşık modeli, yani evlerde kullandığımız tabii Paleolitik, Neolitik arası bu bildiğimiz tahta kaşıklar hala yemek yapımında kullandığımız, yani ben kullanıyorum da oradan biliyorum. O kaşıkları tıpkısı aynı modeli, yani boyu da kendisi de. Bu kaşıklar da kutsal bu arada. Evet, yani tabii o Ayça'nın da ayrı bir hipotezi var. Ya hipotezler o kadar çok ki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Gördüğünüz gibi sesim geliyor değil mi? Bir tuhaf çıkıyor. Gördüğünüz gibi Bilge Kağan'ın işte Asya Seferi, Tonyukuk'un Çin bilmem nesi filan. Yani bunlar zaten biz hepsini yazıp çiziyoruz. Tonyukuk bölgesinde de çalışmalarımızın koskoca dev gibi bir kitabı var. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Ama bunlar, yani bu tür konferanslarda bu tür konferanslarda değerli izleyiciler bunlar söylenir. Fakat burada söylenenlerin pek çoğu sizin bilginiz dışında şeyler. Ve bunlar da sizi zaman zaman gevşetiyor, uykunuzu getiriyor. Normal. Ama bunların satır aralarında gerek Ayça Hoca'nın, gerek Ahmet Hoca'nın söyleyemediklerini, yani zaman bulup da söyleyemediklerini söyleme fırsatımız olsa, bunu zaman zaman tekrarlasak, böyle gözleriniz dört böyle açılır, bu şekilde dinlersiniz. Çünkü bunlar ilk bunlar. Yani Türk tarihiyle ilgili, Türk kültürüyle ilgili yapılan ilk çalışmalar bunlar. Yani neden ilk? Çünkü arkeolojik
belgeler üzerinden Türk tarihinin ilk çalışma örnekleri bize ait. Bize 1, 2, 3. Bu kadar. Bu kadar değil. Bizim bir de Barış öğrencimiz var. O çok fazla ortalarda gezen bir arkadaşımız değil. O da genetik konularda çok anormal uçmuş bir arkadaşımız. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Türk tarihi Tony Cook'tan, Bilge Kağan'dan ibaret değil. Yani çok daha derin bir tarihe sahip olduğumuzu burada anlatmak istiyoruz. Ve bunların da sizi yavaş yavaş sıktığını ben hissediyorum. Şimdi bir soru daha soracağım. Dünya uygarlığının merkezi Yakın Doğu'dur. Yani uygarlık denince nedir? Uygarlık eşittir teknolojidir. Uygarlık teknolojidir. Fakat elma ile armudu karıştırmayalım. Şimdi Avrasya coğrafyası farklı bir kültür alandır. Yakın Doğu coğrafyası, Anadolu, Mezopotamya, işte Afrika'nın işte Mısır bölgesi filan, bu ayrı bir bölümdür. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Çünkü Yakın Doğu'da üretim vardır. İnsanlar üretimlerini beklemek için konutlar yaptılar. Konutlarına ürünlerini beklemek için yaptılar. Yoksa gezebilirlerdi. Yani besin üretimi sağlanmış olsaydı bir yerde çakılı kalmazlardı. Mevsimden mevsime, yazlıktı, kışlıktı, sonbaharlıktı, ilkbaharlıktı, gezer dururlardı. Fakat aynı noktada durmalarının, orada kültür yaymalarının, zamanla beylik, krallık, imparatorluk kurmalarının, yani o aşamalarının nedeni sadece ürettikleri besin maddelerini beklemekle başladı ve gelişti gitti. Şehircilikle o en üst düzeye ulaştı diyelim. Ama Bozkır coğrafyasında siz arpa buğday yetiştiremezsiniz. Ancak havuç, kök bitkiler yetiştirirsiniz. Bu da teknolojiyi gerektirmez. Sadece çapayla çıkartırsınız, yersiniz, içersiniz, ondan sonra başka bir yere gidersiniz. Ve bir göçebelik, tırnak içinde söylüyorum, kavramı içinde farklı üretim biçimleri, üretim araçları, üretim ilişkileri içinde farklı kültürler gelişir. Yani orası elmaysa burası armuttur. Birbirleriyle karşılaştırılamaz. Ama göçebe bir İskit kültürünün sanatını yerleşik hiçbir kültürel bir sanatla karşılaştıramayacağınız kadar yüksek bir sanatsal anlayış vardır. Bunu da söyleyelim. Göbekli Tepe kültürü göçebe bir kültürün sanatıdır. Bunu da burada altını bir kez daha çizerek söyleyeyim. Göçebe, yani avcı toplayıcı diyelim. Göçebe demeyelim de o da bir çeşit yerleşiklik değildir. Vardır yerleşiklik ama besin üretimi yoktur. Teknoloji yoktur. Ama 5 metre, 6 metre, 7 metre 20-30 tonluk bir steli 1 kilometre öteden alıp getirip burada üstünde çeşitli akıl almaz şekilde bezemelerle, kabartmalarla, heykellerle taşlandırılmış bir sanattan bahsederiz. Bu da yerleşik kültürle hiçbir ilgisi yoktur. Yani anlatmak istediğim bu. Göçebe kültür ya da Bozkır kültürleri, Avrasya Bozkır kültürleriyle yerleşik Mezopotamya kültürlerini asla karşılaştırmıyoruz. Şimdi benim diğer bir sorum var. Ahmet de anlattıklarını ben kesmesem sabaha kadar anlatır. Sabaha kadar anlatır. Anlatacağı o kadar çok şey var. Şimdi Ahmet hocamız bizim Kazakistan coğrafyasının aslında Tunç Çağı ama Neolitik'e kadar gitti. Yaptığı doktora tezi da yeni bitti. Şimdi düzeltmelerini yapıyor, teslim edecek. O da artık bir uzman hocamız niteliğinde. Kazakistan coğrafyasında ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bu kadar gittin, geldin, benim kahrımı çektin. Yani bu kadar yumuşak göründüğüme bakmayın. Yani ben de böyle kendi içimizde biraz şeyiz yani. Kahrımı çekebilecek 2 tane insan burada gerçekten. O da tabii bilim aşkıyla. Bir sürü insanlar elendi, geçti, gitti.
Hepsi 3 kişi kaldı. 3 kişi de bu 3 kişi yani kendi ekolü olarak yani söylemiyorum, kayırmıyorum. Geleceğin Türk araştırmalarının patronlarıdır bunlar. Kesinlikle. Soruyu alalım. Ne yapacaksın? Kazakistan'da ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kadar eşek gibi çalıştın, ettin. Bundan sonra ne yaparsan Şöyle söyleyeyim, yani tabii ki Kazakistan'daki çalışmaları yoğunlaştırmak isterim. Özellikle orada o alan üzerinde direkt Kazakistan'da o kuzeyindeki Rusya bölgesi de dahil, Batı Sibirya coğrafyası da dahil daha fazla yoğunlaşmak istiyorum. Direkt orada çalışmak istiyorum. Ama şu da benim için yani çalışma istememin nedeni şu. Benim ilk sunumda gösterdiğim o kronolojik tablodaki kültürler Sayan Altay kültürleri. Orası izole bir bölge. Ayça hocamızın anlattığı Doğu Sibirya da izole bir bölge. Yani etnografik dönemlere kadar kolay kolay oralarda değişim yok. Ama Batı Sibirya, Kazakistan dediğimiz yer tam bir geçiş alanı. Deyim yerindeyse cadı kazanı. O yüzden oradaki çalışmaları daha ayrıntılı halde her zaman fırsat olduğu takdirde değerlendirmek isterim. böyle bir proje olursa, böyle bir çalışma projesi olursa ne düşünürsün? Vallahi inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani çünkü oradaki her döneme ait her dönem o kadar değerli ki dediğim gibi orası izole bir coğrafya değil. Orada çok fazla geçişkenlik var. Çok fazla farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. İlginç buluntuların yanında size yeni şeyler öğrenme imkanı da tanıyan bir bölge olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçekten oradaki yani çalışma fırsatını değerlendirmemiz gerekiyor. Tamam. Umarım değerlendirme fırsatı bulursun. Bir de ben Ayça'ya bir sorum var. Ayça, şimdi milattan önce 12. binlerde keramik yapımı var. İnsanlar yaptıkları yemekleri kaplara koyuyorlar, orada pişiriyorlar. Haşlama et, değil mi? Güzel koyun eti böyle haşlaması var. Limonu filan, maydanoz yok ama bayağı güzel. Ben çok zaman bulundum, söylemesi ayıp, o tür yemeklerde, dağda, Altay Dağları yüksek kesimlerinde. Gerçekten yemelere doyum olmuyor. Daha şimdi soru gün gitmesin. Bu güzel kaplarda yapılan şöyle bir şey düşünün. Ayça çok güzel bir şey söyledi. Şimdi bir ateş var. Şimdi yemek kültürü sıradan böyle karın doyurma kültürü müydü eski zamanlarda? Değil. Yemek kültürü bir çeşit bir ritüeldir. Bir tanrılara bir sunudur. Bir kurban kesilir. O kurbanın ta Paleolitik dönemden Hitit dönemine kadar kurban kesilir. Kurbanın en güzel parçaları kralın önünde, Tanrı kralın önünde Tanrı'ya sunulur. Bizim göçebe kültürlerde de haşlama kültürü vardır. Yani haşlanır. En güzeli de odur. Çünkü besin, proteine ihtiyaç vardır. Ve o ateşin etrafında küllenmiş, kenarlarında küllenmiş yerlerde orada reis oturur. Etrafında onların ailesi, sülalesi oturur. O küllere, o sivri dipli kaplar küllere gömülerek hem onun ısısı muhafaza edilir hem de o ateş etrafında bir araya gelmiş insanlar kim için dua ediyorlarsa, kim için toplanmışlarsa onun onuruna o sıcak yemeğin en güzel taraflarını yerler, içerler, sohbet ederler, şarkılar, ilahiler söylerler ve o günü o şekilde kapatırlar. Peki, uygarlığın merkezi Yakın Doğu dedik, değil mi? Çatalhöyük, ondan sonra ve Neolitik dönemde, yani seramiğin yapıldığı dönemde, ilk defa seramiğin üretildiği dönem, bu teknoloji üretilen bölgede. Tarihi kaç? 7500. 7500 ile 12.000 arasında kaç yıl var? Çağın çömlek Neolitik anca başlıyor burada. Evet. Yani burada eğer az önce bir şey sormuştum. Seramik yapımı, üretimi, bu yemekle çok yakından ilgili.
seramik yapımının, seramik üretiminin uygarlık düzeyiyle bir ilişkisi var mı? Mutlaka var. Şimdi bakıyorsunuz teknolojinin üretildiği yakın doğuda 7.000, 8.000 hep beraber sayalım. 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 5.000 yıl, 5.000 yıl, 5.000 yıl. 5.000 yıl sonra buraya geliyor. Ya bunu atlayamayız yani, hiç kimse kusura bakmasın. Yok orada öyleydi de, yok burada böyleydi de. Ondan sonra işte ora bozkır kültürüydü de, bura üretimdi işte yerleşme, alüvyonlu topraklar vardı da Dicle Fırat Havzası'nda işte şu yetişti de bu yetişti. Böyle bir şey yok. Kaptan bahsediyoruz. Seramik kap. Bu bir teknolojidir. Seramiği üretmek ayrı bir teknolojidir. Onu fırınlamak, sağlamlaşması için ayrı bir teknolojidir. Ve onu da kültür içine dahil etmek ayrı bir kültürel gelişimdir. Bunu bu şekilde düşünelim. Ben öyle düşünüyorum. Yani Ayça da hep aynı şeyi düşünüyoruz. 5.000 yıllık bir, hani bir ömür diyeceğim de 5.000 yıl ya. 5.000 yıl. Yani bu bizim için önemli bir detaydır. Onu söylemek istedim. Son bir soru soracağım. Ayça, bu anlattığın ölü ayı kültünün bizim yaptığımız neydi? Bilimsel arkeolojik araştırma yöntemleriyle ne ilgisi var? Zor soru sordum değil mi? Etnografik çalışmalar üzerinden vardığımız sonuçlar, arkeolojik bulgularla birebir örtüştüğü zaman biz bunu es geçemeyiz. Benim dediğim gibi şuralarda gördüğümüz uygulama etnografik verilerce derlenen 1935'lerde çok güzel 2 makale yayınlanmış. Gerçekten İskandinavya'dan Kuzey Amerika yerlerine kadar oldukça güzel bir çeşitleme yapılmış ve buradaki ayı törenlerinin, ayı cenazelerinde yapılan uygulamalar tek tek anlatılmış. Şorlar nevi şansına münhasır. Daha doğrusu bizim bu Güney Sibirya öyle, Sayın Altay bölgesi. Aynı şeyi biz Neolitik kültürlerdeki ayı kalıntılarında da görüyoruz. Örneğini bulamıyoruz. Örneğin Amur bölgesine gittiğimizde Paleolitik döneme tarih edilen, Neolitik döneme tarih edilen daha fazla buluntu var ama böyle bir uygulama yok. Zaten batıya gittikçe tarih daha çok geçe geliyor. Bu örtüşme yani tesadüf olması biraz zor bir şey. Tabii bunu bir de siz genetikle de bağlaştırdığınızda yani daha da fazla bir şey gerekmiyor. Zaten 199'lara kadar siz artık emin oluyorsunuz bu kuraldan. Şimdi Putin'in ayı üstündeki bir figürü var. Rusların ayı... Rusların ayısı 1961'de başlar o sembolizm. 1961'de o Sovyet zamanı bunların bir kurultayı var. Kusura bakmayın adını unuttum şimdi. Genç Sovyetlerin bir şeyi, onların böyle konferansları oluyor ve Sovyet ideolojisini biz bu Sibirya'daki halklara nasıl aktaralım diye bazı teorileri oluyor. Önce diyorlar bu ayıyı biz kaldıralım ortadan. Bazı kabilelerin köylerinde ayı totemleri bulunuyor köy merkezinde, böyle köyün meydanında. Onu indirip onun yerine Lenin'i koyuyorlar. Ayıyla ilgili şarkıları ayı kısmına çıkarıp Lenin'i koyuyorlar. İşte hani güneşi kurtaran Lenin, güneşi kurtaran ayı gidiyor, Lenin geliyor. Ama tabii tutmuyor yani şarkı dini bir unsurdur yani siz onu nasıl değiştirebilirsiniz? En sonunda diyorlar ki biz 1961'de bir Sovyet olimpiyatları bir şey yapılıyor. Oraya bir tane ayı getiriyorlar. Hatta bu ayıyı bir tumbuzdan alıyorlar. Adamcağız zar zor bulmuş ayı kurban edeceğim diye 2 yaşında olması lazım ayının. Beslemiş, büyütmüş. Zar zor veriyor onlara. Tekrar geri alacağım da ben bunu kurban edeceğim falan diye. Orada başlıyor. 1961'de başlıyor bu mevzu. Daha önce yok yani. Masum işleri galiba. Hatırlıyorum ben öyle bir şey okuduğumu. Olabilir. Bu benim yazdığım makale de var da maalesef unuttum şu an. Bir de etimolojik olarak yaklaşırsak ayu bizde bir totem isimdir. Ve aynı zamanda da kutsal bir isimdir, ağza alınmayan bir isimdir. Ama Rusçası medvettir. Bal yiyendir. Bal yiyen diye kutsal bir hayvanınız olmaz sizin. Yani etimolojik olarak da böyle yorumlayabiliriz. Evet. Benim son sorum Ahmet. Şimdi hocam şey diyor. Fethi hocam diyor. Bana zor soru sormayın diyor. Yani daha önceden hesaplanmış sorular değil bunlar. Zor öyle bakıyor. Pazarık balballarını
Tamam. Şimdi pazarlık kültürü milattan önce 5. 3. yüzyıllar milattan önce. Göktürk balballarının tarihi de 1000 yıl sonra. Yani 1000 yıl, arada 1000 yıl var. Bunu vurguladın, tamam da bunun arkeolojik araştırma yöntemleriyle ne ilgisi var? Yani konu başlığı bu. Pazarık kurganlarının örneğini şu açıdan verdim. Biz elimizdeki klasik Türk dönemi verilerinden hareketle... Yani Göktürk dönemi. Tabii Göktürk dönemi verilerinden hareketle erken dönemlere doğru nasıl gidiyoruz? Yani orada çok bariz bir biçimde kalıplaşmış bir veri var. Balballar var ortada. Tamamen onlara özgü, tamamen Türklere özgü. Bunun birebir aynı uygulanışını aynı yönlendirmeyle beraber, yani sadece yapması da değil, doğuya doğru yönlendirmesiyle de beraber Pazarık'ta görüyorsunuz ve Pazarık'ta iki mezarı yan yana görüyorsunuz üstelik. Yani hiç yerinden kıpırdamamışçasına. Burada Pazarık var. Gibi. Evet. Burada 1000 yıl sonrasının 1000 yıl Göktürk sonrası, kurganı evet. ve doğuya doğru. Aynen. İkisi de doğuya doğru uzanan balballara sahip. Bu Peki bu arkeolog bunu bilmek zorunda mı? arkeolog bunu bilmek zorunda. Tarihçi bilmek zorunda mı? Değil. Kaç tane pazarlık olduğunu bilmiyor. Kaç tane pazarlık var? Hayır, şey olarak, analitik olarak söyleyeyim. Ya şimdi şöyle, İskit tarihi yazıyorsanız en azından bir Pazarık kurganı veya bir işte Tagar kurganı Üçüncü imkan soruyu- dahilinde Tamam. görmüş olmanıza yarar. Üçüncü soruyu soruyorum. Kaç arkeolog Pazarık kurganının balballarını biliyor? İşte ilk defa biz tespit ettik çünkü yayınlarda Sen. da yoktu. Sen yani. Ee, Ben desene ya, ben buldum. İlk Biz defa. hocam yani beraber yaptık çalışmaları. Yani yayınlarda yayınlanmamıştı. Yani kazısını yapmışlar. Bu kazıları da yapanlar Avrupalılar genellikle. Niye peki son soru. Başka yok. Niye yayınlanmıyor? Hakikaten Pazarık kurganlarını yapan Moğolistan'da hep yakın arkadaşlarım. Ciskar var, Fransızı var, işte Turbat var, Moğolu var, bilmem, hepsi iyi kötü arkadaşım, yani yakın arkadaşım, birlikte çalışma yaptığımız arkadaşlar. Bunların yayınlanan hiçbirinde balbal yok. Biz çıkınca gördük. O 2500 metrelere çıkınca gördük yani. O görmesek biz de bilmeyeceğiz. Ve Her araziye çıkışınız ezber burada. Estağfurullah. Peki, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Varsa soru alalım. Teşekkür ederim. Soru varsa onu almayalım. Almayalım. Ufak bir seremonimiz var. Tamam. Ben bir tane soru değil, kısa bir soru. Şey yapacağız. Seremoni karşılığı. Evet. Biz değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattıkları için. Onların plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Vedat Köle'yi, Sayın Mahmut Oralı ve Sayın Serdar Çelebi'yi buraya davet ediyoruz. Şöyle git. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam. Var olun, eksik Sağ olmayın. olun. Teşekkür ederim. Peki. Ön Türk Akademisi'nin size sunduğu plaket. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Şöyle size poz verelim. Hocam, hocam, Öyle mi yapalım? hocam böyle Peki, buyurun. şeye doğru. Daha rahat çekilebilir. Biz de şu arkaya geçelim. Şunu da şöyle koyalım. Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Ayrı. Tamam. Çok teşekkürler. Şöyle takdim edeyim hocam. Çok sağ olun hocam. Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, çok tebrik ediyorum. Heyecanınızı çok takdir ettim. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını... Şöyle alalım. Akademimizin Evet, tabii. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür Heyecanınızın kaybolmayacağına eminim. çekiyorum efendim. Tamam. Olursa. Sağ olun. Gel açı. Ne kadar gel. Çok güzel. Tanışmak için biraz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle fotoğraf Müsaadenizle logomuzu da çekiyoruz. Evet.
Grup halinde. Tamam buyurun. Geç Ayça. Al şöyle. Büşra Sungur bizim çok emeğimizi çekiyor sağ olsun. Ona Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık, çalışmalarına sağlık. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bu arada Türk Halkları Konseyi Başkanı Sayın Mahmut Oral aynı zamanda Kazakistan Turan Üniversitesi'nin Türkiye'de kuruluşunun eş başkanı olarak seçildi. Kazakistan Turan Üniversitesi bizzat görevlendirdi Sayın Mahmut Oral Bey'i. Mahmut Oral Bey'in üstünde bir sürü yük var şu anda. İnşallah bunları sağlıklı bir şekilde üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada çok değerli bir dostum var. Profesör Doktor Serdar Çelebi Bey. Ondan da rica ettik. Geldiler, kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Semih Bey ve ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet şimdi Bizim kaç. bu konuda değerli hocalarıma güvenerek kabul ettik bu görevi. Öyle yalnız başıma yapabileceğim bir şey değil yani çünkü. Teşekkür ederim. Tamam. Değil mi? Evet. Soruları alabiliriz herhalde, değil mi? Buyurun siz yerinize. Fides Hanım siz de galiba. Sevgili hocam, Ayşe hocam, Ahmet hocam hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıyafetim çok böyle münasebetsiz olduğu için ayağa kalktım, utandım daha doğrusu. Ayşe hocam, ayı kültüründen bahsettiniz, çok teşekkür ederim. Sibirya'da varlığını söz ettiniz. Fakat ben yaklaşık 35 yıl, 36 da olabilir, yıl önce Japonya'ya gittiğimde bir folklorik bir şeydi, uluslararası. Orada bir sergide gördüm. Japonya'nın en kuzeyinde ki bir yerleşkede, ama bu yerleşke köy tarzı bir yerleşke. Evin önünde ayının konaklayabileceği, geceleyebileceği, kalabileceği bir böyle barınak gibi bir şey yapmışlar ve fotoğraflar vardı. Bu tarihlerde siyah beyaz fotoğraflar ve benim tabii Japonca falan bilgim yok. Ama böyle orada gördüğüm şeyleri sonra rehbere sorduğumda dediler ki o bölgedeki insanlar Doğu Sibirya'dan çok yıllar önce göçmüşler ve burada aynı kültürü devam ettiriyorlar. Bunlar ayıya karşı çok sevgi beslerler ve dolayısıyla yani onlar bir evlerinin çocuğu gibi ya da Aynı halkı onlar Hokkaido'da yaşıyorlar. Saharin, Hokkaido ve aradaki Kuril adalarında yaşıyorlar. Konuşuyorum ama bir taraftan bunu hatırlamaya çalışıyorum. En çok Aynular'da meşhurdur. O bahsettiğiniz... zihnimde Anua diye Yok, Aynu. Aynular da Paleosibiryalı halklardan bir tanesi. O bahsettiğiniz ev de aslında ayının konaklaması için değil, Aynular Uzak Doğu grubuna girerler. Bu Aynularda ayı yavruyken alınır, evin çocuğu gibi beslenir, büyütülür, dişleri törpülenir. İyice büyüdüğü zaman tehlikeli olduğu için artık o kulübeye konur. 2 yaşına gelmesi beklenir. 2 yaşına geldikten sonra, hatta onun muhteşem bir videosu vardı Sayın Hocam, keşke getirseydik. O ayı oradan çıkartılır ve oklanarak, bazen beli kırılarak, biraz vahşi oluyor tabii, öldürülür. Ama o ayıyı öldürürken tabii vahşi duygular beslenmiyor. Çok fazla teferruatı var. O ayının süslenmesi. Aynı koç kurbanı gibi süslenir. Ahirette yapacağı şeyler içinde ona yardım edilir, yanına yemeği konur falan, tütünü, yani işte nasıl biz kına yakıyoruz, onlar da oklaşırlar ayıya. Böyle. Evet, başka soru varsa alalım. Buyurun. Şimdi ben göçlerle ilgili tabii ki sizin konunuzda ufak tefek okuyoruz ama göçlerle ilgili size bir şey sormak istemiştim. Şimdi seramikler üretilebiliyor, şeyler pişirilebiliyor, yapılıyor ama yerleşiklik güzel mi? Süren göçler hep işte batıya göç, yok batıdan oraya göç dilinde göçlerin esas sebebini ben öğrenmek istiyorum. Çünkü bir şeyler o bölgede
yaşadıkça, şeyler evcilleştirdikçe biraz daha yerleşik düzene geçip artık zamana geçilmesi gerekmiyor. Aslında neden göçebeler? Hani nçeden göçebe? Aslında Açığı sordu. Ayşe mi? Açığı sordu. Bozkır coğrafyası için sanırım. Ben mesela bir yemekle ilgili bir konuda da şunu öğrenmiştim. Yemek kültürü o bölgenin bitkisinden, üretim biçiminden şekilleniyor diye bunu biliyorum ve bu doğru da. Yani Ege bölgesinde farklı bitkiler var, farklı yemekler var. Güneydoğu'da farklı. Ama esas göçler çok... Bana Evet. tamam. Şöyle göçlerden çok göçebelik, hani neden göçebe bir yaşam tarzı var diye soruyoruz. Aslında göçebe değiller, yani Tunç Çağı için konuşuyorsak genellikle erken demir çağında daha fazla mobiller, o dönem erken göçebeler olarak geçiyor, İskit kültür dönemi. Ondan önceki durum için belki yarı göçebe diyebiliriz ama bunlar tabii sosyolojik kavramlar. Biz dediğim gibi paleozooloji çalışmalarıyla beraber geçimlik ekonomiye bakıyoruz. Hocamızın da az önce vurguladığı gibi eğer siz yıl boyu tahılın başında beklemek zorunda değilseniz sizin hareket imkanınız daha fazla oluyor. Yani özellikle hayvancılıkla uğraşıyorlarsa bozkır coğrafyasında mesela Moğolistan'a çok tanık olduğumuz bir manzara. Sanki biri çim biçme makinesi almış da bütün bozkırı biçmiş gibi. Bütün otların, çimlerin uzunluğu şu kadar. Daha yukarıya çıkmıyor. Bunun en büyük nedeni o toprakta maksimum hayvancılık yapılıyor. Yani otlar hiç uzamadan onları hayvanlara adeta çim biçme makinesi gibi biçiyor ve bütün coğrafya böyle. Hakeza bir yeri kapatmış, çevrelemiş olursa orada otların gerçek boyunu, insan boyuna kadar ulaştığını ancak görebiliyorsunuz. Bu şartlar, iklim şartları, çevresel şartlar, koşullar hayvancılık ekonomisine uygun olduğu için mecbur hayvancılık yapıyorlar ve bu otlakları da takip etmek zorunda kalıyorlar. Yani sürekli sabit bir yerde otlatamadığı için bu genellikle dairesel bir şekilde yani otlakları takip edip en sonunda geri aynı noktaya vardığını, kışında belki işte iklim koşullarının kötü olduğu dönemlerde de nehir vadilerinde otları da depolayarak hayvanları da ağıla, kaya resimlerinde de var örnekleri, ağıllara çekerek kışı belki zorlukla atlatıyorlar ama burada esas nokta ekonomik geçimlik model. Yani çevresel koşulların, iklimsel koşulların zorunlu kıldığı ekonomik model yaşam tarzını belirliyor. Yani sürekli bir yerden bir yere durmaksızın bir göç hareketi veya hareketlilik yok aslında. Otlakların peşinde belirli döngüsel hareketlerle ilerleyen bir süreç var. Bir de aslında bir soru vardı. Tabii bu bizim söylediğimiz dönem daha çok Holosen çağ dönemi. Hani genç Dreyas'tan öncesi Ayşe'nin ve Semih Hoca'nın bahsettiği paleolitik dönemler için özellikle Semih Hoca'nın anlattığı Anadolu'ya, Göbekli Tepe'ye doğru olan göçleri diyorsanız orada tabii ki daha farklı dinamikler var. Ama mesela İskit dönemi yayılmasından bahsediyorsanız orada iklim koşullarının bitki popülasyonunu desteklemesiyle daha fazla hayvancılık yapılabilmesi ve bu sayede insan nüfusunun hızla artmasıyla beraber daha çok bölgeye doğru bir yayılım hareketi var. Evet. Köklü göçlerin nedeni. Köklü göçler. Onu ben merak ediyorum. Açalım sen çalıştırsın. Yani Ben de bırakıp gitmeli. Aslında şöyle, insanoğlu zaten hep göçebe. Yani 300 bin yıl göçebe. Son 5000 sene adamların yavaş yavaş artık yerleşiğe geçmişler. İstisnai olan yerleşik hayat aslında. Prehistorik dönemde Ahmet Hoca'nın anlattıklarının daha yavaş versiyonunu görüyoruz. Göçebelik gene var, gene aynı dairesel göç hareketlerini görüyoruz. Örneğin bahsettiğim erken Neolitik dönem Kitoy kültürü ile erken Tunçer Glasgow kültürü çok yakın akraba. Ama Glasgow ta Uralların batısından geri geliyor. Oraya gidenler Kitoylar. Araları 4500 yıl. Adamlar çıkmış gitmiş geri gelmişler. Yani hayvancılık yok, tarım tabii ki yok.
Ama avcı toplayıcı hayat da zaten göçebe. Ama hani alıp da başını giden bir hayat yaşamıyorsunuz göçebede. 20 sene bir yerde o hafif yüzey yapılarıyla yaşıyorsunuz. 20 sene sonra ne gibi bir karar alınıyorsa kalkıyorsunuz ve 150 kilometre ötedeki başka yere konuyorsunuz. Ve bu nesillerce devam ediyor. 4000 sene sonra siz çıktığınız yere, Angara Vadisi'ne geri dönüyorsunuz. Bütün sanat eserlerinizle beraber geliyorsunuz. Genetik biraz değişmiş öyle tabii, oralara gitmişsiniz, dönmüşsünüz. Kito, Finlandiya'nın erken neoliti şeyle aynıdır ya, o kadar aynıdır ki yani ayırt edemedim ben ilk gördüğümde Kito'yu okuyorum zannettim, Finlandiya'yı okuyormuşum tezin başlarında. Ve bunları tabii o vaktiyle ortaya koymuştu zaten. Köklü göçler de biraz işte böyle oldu Yani bizde. ben şöyle, Tabii ki. Bütün şeyde... Zaten kendileri sembollerin ayı olduğunu söylüyorlar. Ruslar bizden alıyorlar. Hepsi kendi büyük atalarının, büyük annelerin, büyük babalarının ayı olduğunu söylüyorlar. Ayıdan türeme daha fazla baskın aslında. şimdi çok sorulan bir soruya da hemen bir cümleyle yanıt vereyim ben. Hani diyoruz ya, Sibirya'dan Holosen dönemde, yani o Göbekli Tepe kültürünün başladığı dönemde, Pleistosen sonunda Holosen geçişinde bütün şeye, yani neredeyse dört yöne Sibirya'dan göçler var. Yani bu köklü göçler. Bunun nedeni. Şimdi Holosen başlangıcı demek iklimin yumuşadığı son buzul çağı yerine insan yaşamına elverişli çevre ve iklim koşullarının oluşmaya başladığı dönemdir. Ve bu dönemde insanlar yeni otlaklar, yeni hayat alanları aramak üzere yola çıkıyorlar. Ve bu wetland dediğimiz sulak bölge, yani Angara-Baykal bölgesinden daha kurak bölgelere, Altay, yani daha batıya yöneliyorlar. Ve bu arada nüfus birdenbire patlıyor. Yani nüfus patlaması oluyor. Yani uygun iklim koşulları nüfusunda artmasının nedeni oluyor ve yeni hayat alanları keşfetme ihtiyacını ortaya çıkartıyor ve bu öyle bir noktaya geliyor ki bütün dört yöne böyle köklü göçlerin olmasını hazırlayan nedenler. Bunu bu şekilde araya sıkıştıralım. Ben önce üçünüze çok teşekkür ediyorum. Bir pozitif bilimci olarak yaptığınız işin, yani analitik şeyini kurmaya çalıştığımızı o kadar güzel saptadık ki burada. Çünkü hep ilişki, genetik şey yeterli değil. Biz onu biliyoruz. Orada ihtimaliyetler azalıyor. Yani karşı tezler de çıkabiliyor genetik analizlerdeki sonuçlara. Dolayısıyla siz bunların arkasını işte maddi kültür araçlarıyla biraz önce çok güzel anlattınız. Analitik olarak dolduruyorsunuz ve malzemenin üzerinden giderek maddi kültür dediğiniz aslında bir noktada malzeme ve mesela ölümün gömülme şekilleri mesela bunlar sizin tezlerinizi destekleyen analitik yaklaşım. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Çünkü sadece genetik yaklaşım mesela beni çok tatmin etmiyor açıkçası. Bu tür şeylere ihtiyaç var. Bunu bir yorum olarak söylemek istiyorum. Diğer arkadaşımız yok ama biz dörtlü demek istiyorum. Evet. Kuatro'ya çok teşekkür ederim. Evet. Ayrıca size şunun için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. Bizler tabii ki hep yakın doğu, Mezopotamya ve Mısır kültürü ki bunlar biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Kısa resimde ona tarım kültürü veya tarım kültürü diyelim. O bölgede olduğu için biz onu uygarlıkla eşleştirmişiz. Halbuki şimdi sizin bu sunumlarınızda yani geçer, göçer, toplar, avcı toplulukların da uygarlıkta hiç aşağı olmadıklarını ve hatta 4.000-5.000 yıl önce aynı uygarlığa, bu sunumlarında benzer uygarlığa sahip olduklarını ortaya koymuş. Bu çok heyecan verici bir şey. Yani insanlar hep Mezopotamya ve Mısır'ı biz uygarlığın başlangıcı olarak alıyoruz. Yani bu insanlar böyle ama değil. Şimdi siz onu çok güzel gösterdiniz. Bunların temelinde bizim Türkler var. Yani bu çok heyecan verici ve güzel bir şey. Bu bir genel değerlendirmem de ama esas başka bir şey daha. Şimdi bu benzeşimleri ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Her bulduğunuz materyaller üzerine.
hem de bütün dünyada bu konuda yazılan makaleler, çalışmalar, biraz önce Finlandiya'daki şeyi okurken derken, burada mutlaka deep learning dediğimiz makine öğrenme şeyi, yani görsel şeyleri de öğreterek makinelere ve yapay zekayı kullanarak çok hızlı olmalıyız. İnanılmaz derecede size hız kazandırır. Yani zaten herkes yapay zeka diyor ama bu aslında öyle boş, orada bir şey değil. Gerçekten çok önemli bir şey. Sizin bu çalışmalarınızda pekala, yani deep learning, machine learning dediğimiz bu mesela keramik malzemeleri, mezar şekillerini makinelere öğreterek, başka bütün o çalışmalardakileri tanıtarak yapay zekayla çok hızlı sonuç alabilirsiniz. Ve bunlar daha size hız ve güvenilirlik kazandırır. Bir de illüminasyonu da yapabilirsiniz. Yani hangi yeri yarıyor, yaramıyor onları. Bunu da naçizane sunmak istedim. Gerçekten bu konuda da içine birilerini almanızda yarar var diye düşünüyorum ki bu dünya çapında ses getirsin. Yani bu kadar bir topluluk değil. Yani çok daha geliştirilmiş. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel. Aslında yani bir konuyu daha dikkate almamızı gerekliliğini burada anlıyoruz. Yani yapay zeka değil elimizde mi? çok fazla veri var ve o elimizdeki çok fazla veriyi toparlamak için. Evet, hiç Ben evet. çok kullanıyorum. Eğer iyi kullanırsanız çok verimli bir şey. Tabii ki hata yapıyor. Ama her geçen gün ben kullandığım şeyin hataları azalttıklarını görüyorum. Hatta siz uyarırsanız ona göre de tedbir alıyor karşılarında. Şu an zaten tek sıkıntımız o, yani onu öğretecek vaktimiz yok. Hocam, evet hocam itiraf edeyim. Yani bu konuyu hiç şeye almadık, gündemimize almadık. Ama er geç alması gerekiyordu. Teşekkür ederim. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emeği sergilenmesi. Kısmen gördük. Hocamın da belirttiği gibi. Önce beyefendiye ben bir açıklama yapmak istiyorum. Kıymetli hocalarımız yayınlanmamış Rus kaynaklarını internette olmayan tozlu raflardan çekip alıp değerlendirirdiler. Çok güzel. Onlar yüklendiği zaman yapay zeka bilgisiyle birlikte yüklenmemiş kaynakları yerinde ve kütüphanesinde arayıp buluyorlar. Dolayısıyla yapay zeka her şey değil. What is? Bunun bir yere alın. What is? Kazak mıydı? Çocuk bilgisi. Şimdi ben kritik müsaade ederseniz Fethi hocam bizim aslında ekipten. Başka soru yoksa? Var önde bir soru. Ahmet hocam, bir şey anlattınız. Hani önce benim de şu an anladığım kadarıyla biz Orhun Kitabeleri... Biraz da yüksek sesle söyleyeyim. Tabii, ayağa kalkma. Biz önce Orhun Kitabelerine bakıyoruz, anlayabildiğim kadarıyla. Oradan yaptığımız çıkarımlarla daha da geriye dönüyoruz ve bir şeyleri birleştiriyoruz. Kanıtlar, işte bağlantılar, örüntüler bulmaya çalışıyoruz. Peki bizim o bağlantılarla bizi yani Moğollardan ayıran, yani Türkler ve Moğolların tam olarak ayrıldığı bir nokta var mı? Nasıl olarak ayırt ediyoruz? Anladım. Güzel soru geldi hocam. Güzel soru hakikaten. Şöyle anlatayım. Biz direkt elimizdeki kanıtlarla ilerliyoruz. Yani benim bu yaptığım çalışmada ister tarih açısından bakalım, ister arkeoloji açısından bakalım. En çok hoşuma giden kısmı o. Yani bizim kanıtımız ne? İşte Orhun yazıtlarından ele alırsak, hani daha öncesinde de var ama 7. yüzyıldaki, 8. yüzyıldaki Türkçe yazıtlar. Biz o yazıtların tanımladığı belirli bir işte Balbal gibi, Taşbaba gibi klasik Türk dönemi petroglifleri başlığı altında irdelenen petroglifler gibi, seramik malzeme gibi oradan geçmişe doğru malzemeyi götürüyoruz. Böyle bir çıkış noktamız olduğu için zaten bunu yapabiliyoruz. Vurgulamak istediğim oydu. Peki Moğollara baktığımızda ne bulabiliyoruz? 13. yüzyıldan önce herhangi bir yazıtı veya eseri yok. Yani ancak Orta Çağ'ın geç bir döneminde ve o da büyük oranda Çin etkisinde kalmış durumda. Yani özgün ve takip edebileceğimiz bir materyal yok. Mesela
benzer şey işte yani Tuarca vesaire denilen Doğu Türkistan'daki yazıtlar için yani oradan da bir Hint-Avrupa branşı çıkarmaya çalışıyorlar. Onda da aynı durum söz konusu aslında. Orada da sadece mağaralarda bulunmuş fal ve büyü kitaplarından ibaret yazıtların yani Tuar diye bir milletin varlığı bile ortada yok. Ama Orhun yazıtlarının önemi şu. Yani sadece bir hikaye anlatmıyor veya sadece Türkçeyi anlatmıyor. Kendini kimliklendiriyor. Yani ben Türk'üm diyor, ben şuyum diyor. Yani bir varoluş hikayesi anlatıyor sana. Bu zaten benzersiz yapan şey. Yani o kendini kimliklendirmesi, varoluş hikayesi. Bir de Bozkır'da bir sürü işte kültür ismi sayıyoruz. Şu kültür, bu kültür, o dönem, bu dönem. Bunların tabii ki hangi dili konuştuğunu biz bilmiyoruz. Biz bunları sadece belirli bir yöntemi takip ederek şu kültürel özelliklerin taşıyıcısı olduğu için Türkçe konuşabiliyor diyoruz. Ama tam tersi açıdan bakarsak da günün sonunda sadece Türkçe konuşan yani farklı diller de belki konuşuyorlardı ama kayboldular veya yazıtları yoktu ama sadece Türkçe konuşanların yazıtları var. Yani bu da bir hayatta kalma hikayesi. Hani yaşam şartlarına uyumdan da bahsettik. O açıdan da değerlendirdiğimizde. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu sorunuz? Ama en önemli unsur Moğollar ana aile. Biz baba Hayır. Türk çocukları baba Türkler de anaerkil, Neolitler'de de anaerkil olduklarını görüyoruz. Sonradan değişmiş ama bu. Yani bu anaerkillik Asya'da zaten kültür konusunda konuşma yaptığını hiç düşünmüyorum. Yani ben kendimden bir örnek vereyim. Mesela benim yaptığım araştırmanın sonucunda da ben Avarlardan geliyorum. Avarca'da baba anne demek bize. Şimdi yani bu çok önemli bir gösterge aslında. Buna benzer başka şeyler de var. Şamanizm zaten ana Yani baba lafı çok büyük ihtimalle aslında anlam değişiyor. Baba şey değil mi ya? Büyük anne demek değil mi baba? Bir dakika bir şey bir açıklama yapayım. Son değil mi? Son evet. Beyefendinin bir sorusu var. Tamam. Önemli olduğu için ilave etmek istiyorum. Şimdi Moğol ayrı, Türk ayrı. Moğol ile Türk arasında hiçbir ilişki yok. Bunu söyleyelim. Moğol ile Türk bir zamanın bir döneminde birlikte aynı sınır komşusu olmuşlar. Ama çok kısa bir süre. Ortak ödünç sözcükler almışlar. Moğolca ile Türkçe arasında kayınbirader bile ölçüsünde bir akrabalık yok. Yani bunu iyice şey yapalım, yani kafamıza koyalım. Hani şöyle söylerler, Moğol Türk, Türkik Mongol, Mongol Türkik filan. Bunların hepsi batılı batılı emperyalist ülkelerin kültür, yani bizim kültürümüzü örtbas etmek ve onu perdelemek üzere o amaçla çıkartılmış şeydir. Ya bunlar örneğin Türk Altay yani bizim Türk Altay teorimizde Altay'da sadece Türk vardır. Sadece Türk. Bakın sadece Türk. 25 yıldır orada çalışıyoruz. Türk dışında bir şey yok. Şimdi Ural Altay deniliyor. Hani Ural'ı boş verin. Yani Fin-Ugor falan o bizi ilgilendirmiyor. Ural ile Altay zaten çok farklı. Yani hem arkeolojik yönden hem dil yönünden çok farklı şeyler. Ve Ural-Altay dilleri içine Türkçe, Moğolca, Tunguzca, ondan sonra son zamanlarda Japonca ve Korece'yi koydular. Altaylarda Türklerin dışında hiçbir şey yok. Yani hiçbir kültürel devamlılık yok. Ne Tunguzca, ne Mongolca. Moğollar Altay bölgesine zaten hiç gelmediler. Yani bugün bile Altaylarda yaşamazlar. Moğollar Altaylarda yaşayacak kültürler değildir. Şu anda Altay, yani Moğol Altaylarında yaşayanlar Kazak Türkleridir. Ve Kazak Türkleri ile Moğollar arasında bugün bile dağlar kadar fark vardır. Hem giyim kuşamda birinin hayvanı beyazdır, koyunu birinin kara koyundur bilmem ne filan. Yani Türkler ile Moğolları kesinlikle yani bundan çok eminiz. Hiç tartışma götürmez. Ayrı antropolojik de farklı. Yani Moğollar
tam bir Mongol antropolojik formasyonu yansıtır. Ama Türkler Mongol antropolojik formasyonu TAF dediğimiz, yani Türk Altay antropolojik formasyonu dediğimiz bir şey var. Çok bu erkenlere gider, ta Paleolitiğe kadar giden bir antropolojik kafatası biçimidir bu. Ve Mongollarla hiçbir alakası yoktur. Ne dilde, ne antropolojide, ne arkeolojik kültürde yoktur. Yani bunu kesinlikle buradan hiç değilse bu kadarcık bir gruba ben bunu söyleme fırsatı bulayım. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, bu durumda uzak Altay dilini birleştirmek de çok yanlış. Çok yanlış. Bunu da düzeltmek lazım. Çok yanlış. Biz çalışmalarımızda her fırsatta söylüyoruz. Ural-Altay diye bir şey yok. Altay dilleri, bakın, Altay dilleri diye de bir şey yok. Batı'nın şeyi değil mi bu? Yani Batı'nın yani Altay'ın devamı özellikle gibi Ural. 18. 19. yüzyılda Türk lafını perdelemek için. Bakın Orta Asya en son yazdığım makalede yani 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkartılmış bir şey. Yani bu Alexander von Humboldt tarafından yazılmış, çizilmiş bir şey. Ondan önce Türkistan var. Bizim Orta Asya dediğimiz bölge Türkistan'dır aslında. Ve biz artık Türkistan kullanıyoruz. Orta Asya'yı bıraktık yani bugün. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok Ben Göbekli